Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarla öyle lezzetli bir kahvaltı tarifi hazırladım ki buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle sosunu hazırlayalım. Sosu için gerekli malzemelerim 2 tane yumurta, yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yumurtaları biraz çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ilave ediyorum. Çok az zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağının yarısını ilave ediyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Sos için gerekli malzemelerimiz bu kadar. Üzerine unu ilave ediyorum. Öncesinde 1 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Kontrollü bir şekilde buğday unu ilave ediyorum. Öncesinde 2 yemek kaşığı un ekledim. 1 çay kaşığının ucuyla karabiber ilave ediyorum ve 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekledim ve iyice çırpıyorum. Lütfen bu aşamada kontrollü ekleyin unu. Çünkü içerisine mantarlı sotelemiş olduğumuz sebzeleri de ilave edeceğimiz için fazla koyu olmasın. 2 yemek kaşığı daha ekledim. Toplamda 4 kaşık oldu. Şimdilik bu kadar yeterli. Bir kenarıya alıyorum ve sebzelerimi doğramaya başlıyorum. 300 gram kadar mantar kullanıyorum. Mantarların kabuklarını soydum ve daha sonra iri iri kıyıyorum. Mutlaka bu şekilde büyük büyük kıymanızı tavsiye ederim. Sap kısımlarını eklemedim. Çünkü tarifimizin içerisinde güzel olmayacaktır. Bir tane kuru soğan kullanıyorum. Kuru soğanı da ay şeklinde kıyıyorum. Yine güzel ve pratik bir tarif. Oldukça da lezzetli bir kahvaltılık. Sadece kahvaltılık olarak düşünmeyin. 5 çayında da yapabilirsiniz. Misafirleriniz de ikramlık olarak da hazırlayabilirsiniz. Yani her öğün yiyebileceğiniz güzel bir tarif. Bir tane küçük kapya biberi kullanıyorum. Kapya biberlerini de çok ince kıymayalım. Normal bir şekilde kıyalım. Dilerseniz biber kullanmak istemezseniz biberi çıkartabilirsiniz içerisinden. Sadece mantar ve patatesle yapabilirsiniz. Bir tane de patates kullanacağım biraz sonra. 2 tane normal yeşil sivri biber kullanıyorum. Tatlı. Onları da aynı şekilde ne ince ne kalın olacak şekilde kıyalım. Sebzelerimi kıyma işlemini devam ediyorum. Bir tane de patates kullanıyorum arkadaşlar. Patatesleri öncesinde ince ince dilimledim. Bu şekilde. Daha sonra 2-3 tane üst üste koyarak şöyle görmüş olduğunuz gibi incecik kıyıyorum. Mutlaka ince olmasına özen gösterelim. Aksi takdirde tarifimizin içerisinde pişmez. Diri diri kalır. Lütfen bunu dikkat edelim. Bakın gördüğünüz gibi gayet incecik kıyıyorum. Diğer kahvaltılık tariflerimi de yukarıya köşelere bırakacağım. Onları da tıklayarak izleyebilirsiniz. Gerçekten hepsi de birbirinden lezzetli ve birbirinden pratik tarifler. Sebzeler hazır. Tavaya şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. İçerisine önce mantarları ekliyorum. Mantarları bir 3-4 dakika kadar suyunun salmasını bekleyeceğim. Daha sonra diğer sebzeleri ekleyerek hepsini birlikte pişireceğim arkadaşlar. Mantarla yapmış olduğum kahvaltılık tarifimi şuraya hemen yukarıya bıraktım. Onu da izleyin arkadaşlar. O da farklı bir mantarlı kahvaltılık tarif. Mutlaka onu da bir göz atın. Çok da lezzetli olmuştu. Şöyle bakın suyunu saldı. Mantarlar azaldı. Tamamen tavayı kaplıyordu. Ama gördüğünüz gibi 3-4 dakika sonra mantarlarımız suyunu saldı ve azaldı. Üzerine patatesleri ilave ediyorum. Bir tane küçük patates kullandım.
sebzeleri de ilave ederek hepsini birlikte pişireceğim. Ayrı ayrı kavurmuyoruz. Hepsini birlikte soteliyoruz. Kapağını kapatarak pişirelim sebzeleri. O şekilde yaparsanız hem yumuşacık yumuşayacaktır hem de buharında pişecektir. Sebzelerimizi tamamen pişireceğiz. Yani yarı pişmiş ya da çiğ olmayacak. Tamamen pişmesi gerekiyor. Çünkü sosuyla buluştuğunda çok çabuk pişecektir. Onun için sebzelerimiz çiğ kalmaması için gayet güzel bir şekilde bu şekilde karıştırarak sürekli kavuralım. Evet, bakın sebzeler de yumuşadı. Tavamızı almayan sebzelerimiz gördüğünüz gibi yarısına indi. İyice karıştırıyorum. Bakın pişmeye yakınladı. 2 dakika kadar daha bekletiyorum. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Sebzeleri de mutlaka tuz ekleyin. Evet, sebzelerim pişti. Ocağın altını kapatalım. Şöyle sebzeleri soğutalım. Soğuttuktan sonra sosuyla buluşturuyoruz. Mutlaka iyice soğutalım. Evet, soğumuş olan sebzelerimi sosun içerisine alıyorum. Değerli takipçilerim, sizinle ilk kez bu videomda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Sevdiklerinizle videomu paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle kıvamına baktım. Biraz daha un ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar un ekledim tekrar. İyice karıştırıyorum ve artık kahvaltılığımız pişmeye hazır. Mutlaka iyice karıştıralım. Tavaya şöyle 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. Fırçayla her yerine yağlıyorum. Hazırlamış olduğumuz harcı içerisine ekliyorum. Evet, kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle koyu yapmayın. Çok da cıvık olmasın. Toplamda 6 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır unu ekledim. Üzerini düzenliyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyorum. Lütfen yüksek ateşte pişirmeyin. Her zaman belirttiğim gibi üzerini düzeltiyorum ve artık kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyorum. Evet, kontrol edelim. Şöyle gayet güzel bir şekilde pişmiş. Üzeri de kabuk bağlamış. Altı da kızardı gördüğünüz gibi. Çıtır çıtır oldu. Maalesef ki her zaman yaptığım gibi yapmadım. Bir tepsi ya da bir tabakla ters çevirmedim. Gördüğünüz gibi tahta bir spatula ile çevirdim. Maalesef biraz kırdım ama olsun. Nasılsa bölünecekti. Size her haliyle göstermek istedim. Çünkü tarifim çok güzel. Yani yayınlamamak istemedim sadece parçalandı diyerekten. Şöyle sıcak sıcak böldüm. Mutlaka 10-15 dakika dinlendirin arkadaşlar. İçinde zaten peynir olmadığı için dinlenebilir. Pizza gibi çok güzel oldu. Şöyle sebzeli pide gibi, inanın çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.